Polisler Mert'in odasına girdiğinde gördükleri şeye inanamadılar. Mert yerdeydi ve kendi parmaklarıyla gözlerini oymuştu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Kriz dediler, uyuşturucu dediler ama biz o gece o grupta olan 5 kişi gerçeği biliyorduk. O mesaj hepimize gelmişti. Bu olaydan tam 7 gün geçti ve şu an gruptan geriye sadece ben kaldım. Telefonum az önce titredi. O bildirim sesi 1 saattir kulağımda çınlıyor. Sıra bende ve o videodaki kanlar içindeki ceset bendim. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Şu an nezarethanedeyim. Hayatta kalan tek kişi ben olduğum için tek şüpheli de benim. Polisler bir canavarın varlığına inanmıyor. Onlara göre bu bir cinnet. Hepsini benim öldürdüğümü sanıyorlar. Ama siz yapmayın, yalvarırım, siz bana inanın. Mert, Selin, Can, Ece, onlar benim arkadaşlarım değil, kardeşlerimdi. Bizim gelecek planlarımız vardı, mezuniyet hayallerimiz vardı. Onlara nasıl kıyabilirim? Biz sadece o hafta sonu her şeyden uzaklaşmak, biraz çocuklaşmak istemiştik. Kimse bana inanmıyor ama o gece bizi avlayan şey insan değildi. Her şey Tekirdağ Kumbağa'da başladı. Sezon bitmiş, etraf terk edilmiş gibi sessizdi. Bizim ekip terasta. Bir yandan rüzgar uğulduyor, bir yandan kafalarımız dumanlı. Mert bir anda fırladı yerinden. "Sıkıldım," dedi. "Hadi saklambaç oynayalım." Ama evde değil, dışarıda, yani karşıdaki bataklık gibi olan korulukta. Ve tek bir kural, sadece ebe olan telefonun fenerini kullanabilecek. Var mısınız? Delilikti aslında ama o anki adrenalinle bize dünyanın en iyi fikri gibi gelmişti. Kabul ettik. Ben direkt koruluğa daldım. Dikenler bacaklarımı çiziyor, rüzgar yüzümü tokatlıyordu. Gittim o eski paslı su deposunun arkasına sindim. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Etraf zifiri karanlık. Ve sonra hissettim. Hemen ensemde sıcak, nemli bir nefes ve o koku, çürümüş yosun kokusu gibi iğrenç bir şey ve yavaşça döndüm. Telefonumun ekranını açtım, ışığı sazlıklara tuttum ve orada sazlıkların arasında insan boyunda boynu bükülmüş soluk bir silüet gördüm. Başı önde 2 büklüm şekildeydi. Ama asıl tuhaf olan beni resmen kokluyordu. "Can!" diye bağırıp refleksle üzerine atladım. "Sobe!" diyecekken elim boşluğu kavradı. Kimse yoktu. Sadece sallanan sazlıklar. "Sarhoşsun," dedim kendi kendime. "Hayal gördün." Ama o koku, o çürük koku hala burnumdaydı. İşin kötüsü biz o gece ebe falan değildik. Biz sadece avdık ve av olduğumu bilseydim eğer o oyunu asla başlatmazdım. Gözümü açtığımda akşam güneşi gözlerimi yakıyordu. Başım çatlıyordu. Yerdeydim, salonun ortasındaki o tozlu halının üzerinde. Ağzımda iğrenç bir tat, deniz suyu ve çürümüş yosun tadı vardı. Denize mi girmiştim? Hiçbir şey hatırlamıyordum. Etrafıma baktım. Selin koltukta sızmıştı. Can'ı banyoda bulduk. Kıyafetleriyle suyun içinde uyuyordu. "Oğlum, gece ne oldu lan?" diye sordum. Kimse hatırlamıyordu. Gece siyah bir boşluktu. Sadece o koşuşturma, o adrenalin ve sonra hiçlik. Balkona çıktık. Kahvelerimizi içerken o sessizliği bozan tek şey telefonlarımızın aynı anda titremesi oldu. 5 telefon aynı anda. Bir mesaj grubu kurulmuştu. Yönetici yok, isim yok. Sadece fotoğraflar. Bizim fotoğraflarımız. İlk başta kahkahayı bastık. "Oha, bunu ne ara çektiniz?" dedi Mert. Fotoğraflarda biz vardık. Sazlıkların arasında koşarken, birbirimizi korkuturken çekilmiş, flu, karanlık kareler. "Çok iyi çıkmışız, bu gece yine yapalım," dedik. Aptallar gibi güldük. Ama sonra
bir fotoğrafa takıldım. Mert'in kahkaha atarak koştuğu bir kare. Fotoğrafın açısı bir insanın çekemeyeceği kadar yukarıdandı sanki. Ağaçların tepesinden çekilmişti. Aklımdaki tek soru, kör karanlıkta hanginiz ağaca tırmandı diyecekken daha da kötüsünü aynı anda gördük. Mert'in hemen arkasındaki o karanlık denizin içinde, suyun yüzeyinde duran, bize bakan, bükülmüş soluk bir silüet vardı. Gülüşmelerimiz bıçak gibi kesildi. Ardından o video başladı. Geceyi özetleyen bir video gibiydi ama bu çok anlamsızdı. Denizin içinde çırpınırken, alevler içinde yanarken, çığlık çığlığa koşarken biz dün gece ne yaşamıştık? Video bittiği an elektrikler kesildi. Ufak bir panikten sonra Mert sigorta kutusunu açmak için gitti. Sessizliğin içinden bir anda kapı çarpma sesi duyuldu ve Mert'in çığlığı. Kimse ne olduğunu anlamamıştı. Panikle aşağı kata indik. Mert içeriden yapma diye bağırıyordu. Kapıyı ne kadar zorladıysak açılmadı. Hemen kapıyı kırdık ve içeri daldık. Mert duvara sabitlenmiş, elleriyle yüzünü kapatıyordu. Hemen ardından kendi parmaklarını titreyerek gözlerine getirdi ve bastırdı. Başı defalarca duvara çarparken Mert'in çığlığı kemiklerin kırılma sesine karıştı. Kan parmaklarının arasından akıyordu. Can Mert'i çekmeye çalıştı ama o şey tek bir hamleyle Can'ı duvara fırlattı. Mert'in bedeni yere yığıldığında sanırım çok geçti. Panikle arka kapıdan ormana dalmıştık. Arkamızda sadece Mert'in cesedini değil, insanlığımızı da bırakmıştık. Arabaya doluştuk, gazı kökledim. Tek amacımız o lanet yerden uzaklaşmaktı. Otoyolda hızla gidiyorduk. Her şey bitti sanmıştım. Ama sonra dikiz aynasına baktım. Arka koltukta Selin ve Can'ın tam ortasında o şey oturuyordu. Bana aynadan gülümsedi ve buz gibi elleriyle direksiyona asıldı. Ben bırak diye bağırırken araba kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptık, takla attık. Dünya ters döndü. Metalin asfaltta sürtünme sesi çığlıklarımıza karıştı. Gözümü açtığımda ters dönmüş arabanın içindeydik. Her yer benzin kokuyordu. Ben camdan sürünerek kanlar içinde çıktım. Selin ve Can arka koltukta baygındı. Ama Ece ön koltukta sıkışmıştı. Bilinci açıktı. Bana bakıyor, çıkar beni diye yalvarıyordu. Onu çekmeye çalıştım. Tırnaklarımı metale geçirdim ama kapı sıkışmıştı. Ve o an yolun kenarında onu gördük. Üzerinde tek bir çizik bile yoktu. Elinde Mert'in o gümüş çakmağını tutuyordu. Bize baktı, gülümsedi. Çakmağı yaktı ve yavaşça asfalta dökülen benzin yoluna bıraktı. "Hayır!" diye bağırdım. Ama alevler bir yılan gibi hızla arabaya ulaştı. Benzin deposu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın gücüyle geriye savruldum. Ece'nin, Selin'in ve Can'ın çığlıkları alevlerin kükremesiyle sustu. Onlara ulaşamadım. Yemin ederim ulaşamadım. Sadece o şeyin alevlerin arkasından bana el salladığını gördüm. Siren sesleri duyulduğunda yağmur yağıyordu. Telefonuma baktım. Tek bir yazı kalmıştı. Oyun bitti. En azından polislere anlattığım hikaye buydu. Ama komiserin yüzü asıktı. Önüme bir tablet koydu. Otopside Mert'in gözlerinde sadece senin parmak izlerin çıktı. İncelemede arabanın frenlerini kesen bıçakta senin parmak izlerin vardı. Ve yangın... Tableti açtı. Otoyol kamerasının o gece çektiği görüntüyü gösterdi. İtfaiye raporu haklıymış. Araba kaza yaptığında benzin deposu delinmemiş. Yangın arabanın içinden değil, dışarıdan, deponun kapağından dökülen benzinle başlamış. Gözlerimin içine baktı. Ve videoda elinde çakmakla arabanın başında bekleyen, arkadaşları içeride bizi çıkar diye çığlık atarken sigarasını yakan ve sonra benzini ateşleyen tek bir kişi var. Sensin.
Komiser sert sesiyle sordu. Neden? Onlar senin arkadaşındı. Gülümsedim ve ona o gece sazlıklarda o yaratığın kulağıma fısıldadığı sırrı söyledim. Onlar arkadaşım değildi komiserim. Onlar sadece oyundaki piyonlardı ve ebe bendim. Saklandılar ve hepsini sobeledim. Oyun bitti.